Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yine bu videoya mükemmel bir şekilde geldim. Neden mükemmel bir şekilde geldim? Çünkü veri analizinden de alnımızın akıyla çıktık hocam. Şimdi neredeyiz? Olasılıktayız hocam. Olasılıkta en sevmediğimiz, en iğrendiğimiz konu. Ama artık öyle olacak mı? Hayır. Sana çok pratik yöntemler göstereceğim hocam. Sıkıntı yok. Bu videoda olasılığa olan korkunu yeneceksin hocam. Abone olmayı da lütfen unutmayalım. Ben videoma geçiyorum. Sen de videoyu kaydırıp hemen abone olursan çok sevinirim hocam. Hadi gel sorularımızı çözmeye başlayalım hocam. Geldik sorularımıza hocam. 10 numara sorular hazırladım size. Kolay olan serimizdeyiz ama kolay ve kaliteli hocam. Bizde kaliteli sorular var. Hadi gel hep beraber çözelim hocam. Ne diyor? Yasin aşağıdaki 5 karttan rastgele 2 tanesini seçiyormuş. Seçtiği kartların üzerindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre seçtiği kartların üzerinde yazan sayıların toplamı için kaç farklı olası durumun var diyor. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Bir kere aralarında asalları bilmiyorsan bunu zaten çözemezsin hocam. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Aralarında asaldaki videomuzu da önceki videolarımdan bulabilirsin hocam. Onda da şamarladık soruları ama biz şu an bu soruyla ilgileniyoruz. Aralarında asal yapmam için örneğin ilki bunu seçeyim, bunun üzerinden gideyim. O geri kalan 4 tane karttan bakayım onlar aralarında asal mı? Aralarında asalsa alayım hocam. Tamam, 3 için yapıyorum, bak 3 için geldim. 4 alırsam olur mu? Evet, çünkü 3 ve 4 bak ardışık sayılar aralarında asaldı hocam. Geldim 10'u alabilir miyim? Evet alabilirim hocam, çünkü 3 de 1'e bölünüyor, 10 da 1'e bölünüyor. Ama 10 ve 3'ün ortak bölündüğü bir sayı var mı? Hayır hocam, yok. O zaman al. Bak 11 zaten asal. 2 tane asal zaten aralarında asaldı. Sıkıntı yok. 15 alabilir miyim? Hayır hocam. Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e bölünüyorsa benim işime yaramaz. Geldim 4 için yaptım. 4 ile 10 olur mu hocam? Ya ikisi de 2'ye bölünüyor. Olmaz tabii ki. 11 olur mu? Evet olur hocam. Sıkıntı yok. 15 olur mu? Evet olur hocam. Çünkü 15'in bölenleri 3 ve 5. 4 sadece 2'ye bölünüyor. Geldim 10 için yapıyorum. Hadi gel 10-11 aralarında asaldır. Çünkü ardışık sayılardır. 10-15 olmaz. Çünkü 5'e bölünür hocam. 11'e geldim. 11 ile 15 aralarında asaldır hocam. Bunu da yazdım. Kaç tane olası durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yapıştırdım. Geçtim hocam. Hadi bana eyvallah. Şapkam hala kafamda bak. 1000 aboneye kadar bu şapkayı çıkartmıyorum. 1000 abone olduktan sonra başka şapkaya geçiyorum hocam. Bu şapkayı da aranızdan birisine hediye ediyorum hocam, hediye. Ne yapacağız? İstersen sen bu şapkayla LGS'ye bile gidebilirsin. Belki uğur getirir hocam. Bu şapka bana çok uğur getirdi. İnşallah size de uğur getirir diyerek diğer soruma geçiyorum hocam. Ne demiş? Ata 60 sayısının pozitif tam sayı bölenlerini, Bilge de 48 sayısının pozitif tam sayı bölenlerini özdeş kartların üzerine yazarak bir torbaya atıyorlarmış. Rastgele bir kart çekme deneyindeki tüm olası durumların sayısı kaçtır? Yani bu ne sorusu aslında biliyor musun? Olasılık değil. Bu bildiğin pozitif tam sayı bölen, yani 8. sınıfın ilk konusu hocam. Gel 60'ı yapalım. 1 ile 60 oldu mu? Evet oldu hocam, sıkıntı yok. 2 ile 30 oldu mu hocam? Oldu, sıkıntı yok. 3 ile 20 oldu mu hocam? Evet, sıkıntı yok. 4'e geldim 15. Hala devam ediyorum. 5'e geldim. Ne oldu hocam? 12. Bak burası azalırken burası artıyor. Dikkat et. 6'ya geldim. 10 oldu. 7 var mı hocam? Bölünmez. 8 var mı hocam? Bölünmez. 9'a geldim. Bölünmez. 10. 6. Bak farkında mısın? Tekrar etti. O zaman daha da yazmana gerek yok. Aynı şeyi 48 için yapıyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 5 var mı? Hayır. 6 çarpı 8. Bak 8 çarpı 6'ya geçeceğim. Yani buraya kadar. Biz neye bakacağız? Kaç tane farklı kart var hocam? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Tamam. 6'ya kadar olan sayıları aldım. Bunlar benim olası çekme durumumdaki kartlar. Sonra neye geldim? Bak 8 de var. Şöyle yazayım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8'e geldim. Üşenmeden yazacağım. 8'e geldim. 10 var. 12 var. 15 var. Bak 16 var. Bunları da sildim. 16'dan sonra ne var hocam? 20 var. 24 var. 30 var. 48 var. 60 var. Ben daha başka sayı göremiyorum. Bak 6'ya kadar burada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 6'ya kadar burada 6, 8, 10, 12, 14, 15. Niye 15 bulduk? Bir tane eksik yazdık büyük ihtimalle. Hangisini eksik yazdık? 30, 48, 24, 20,
60'ı yazdık hocam. Ya büyük ihtimal bir tane eksik yazdık. Bunun cevabı hocam 16 yaptım. Eksik yazdığım şeyi siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde de kaçamak yaptım. Ama yani siz doğru şıkkı, doğru cevabı bulun hocam. Tam anlamıyla çözün. Yorumlarda buluşalım hocam diyorum ve geçiyorum diğer soruma. Geçtim. Yukarıdaki eş parçalara bölünmüş çark ne yapılıyormuş hocam? Döndürülüyormuş. Bu diyor ki ibarenin 12'nin pozitif tam sayı bölenlerinden birine gelme olasılığı kaç? Hocam olasılık neydi? İstenilen durum bölü tüm durum. Bak istenilen bölü tüm durum. Benden ne istiyor? 12'nin tam bölenlerini istiyor hocam. 12'nin tam bölenleri neydi? Hemen hatırlayalım. 12 bak 1 çarpı 12 geldim 2 çarpı 6 3 çarpı 4 4 çarpı 3 diye gidiyor ve aynı şeylere döndü. Ben bu 6 tane sayı istiyorum. Bak 1 var mı? Olur mu? Olur. 12 olur mu? Olur. 24 olmaz. 9 olmaz. 3 olur hocam. 5 olmaz. 4 var mı? Var. 8 var mı? Yok. Yani benim 4 tane istediğim var. 2, 4, 6, 8. 8 tane de tüm durumum var hocam. 1 bölü 2'yi buldum. Yapıştırdım. Diğer soruma geçtim. Ama biz de bu sorudan ne istiyordu? İstenilen bölü tüm durum. Arkadaşlar bu sorular için hepsinde geçerli. İstenilen ve tüm durum. Tamam mı? Sıkıntı yok. Sadece bu olay. Yani olasılıkta başka bir olay yok. İstenilen bölü tüm durum. Her şeyi detaylı bir şekilde düşünmek zorundasınız diyerek diğer soruma geçiyorum hocam. Ne diyor? Bir torbada 8 özdeş kırmızı top varmış hocam ve bir miktar beyaz top varmış. Büyük ihtimal bizden beyaz topla alakalı bir şeyler isteyecek. Torbadan rastgele çekilen bir topun beyaz olma olasılığı 1 bölü 3'müş. Bak şimdi tüm durumum ne? Tüm durum. Yazıyorum. 8 tane kırmızı topum var ve bir miktar beyaz. O bir miktara ne diyeyim biliyor musun? B yazayım hocam. Beyazın B'sini yazdım. Şimdi bana verdiği bilgi ne? Beyaz olma olasılığı. Beyaz olma olasılığı ne demek? Beyaz bölü tüm durum değil mi hocam? Evet, sıkıntı yok. Bu da neymiş? 1 bölü 3'müş hocam. O zaman ben bunları çapraz çarpım yapayım. Bak gel 3B eşittir 8 artı B'den 2B eşittir 8. B yerine 4 verirsem hocam bana söyledikleri şartı sağlayabiliyormuşum. B'miz 4 ve kırmızı topumuz da 8 olduğu için topladım hocam. 12'yi buldum. Yapıştırdım ve ben diğer soruma geçtim hocam. Allah'a emanet bu soru. Hadi gel hızlanalım biraz. Ne diyor? Ne diyor? Yine çok güzel bir soru. Geometri ile alakalı bir soru biraz daha. Ya hocam sen şimdi yani olasılıkla geometriyi niye karıştırıyorsun? Arkadaşlar olasılık tüm konularla ilişkilendirilebilir. Yani her konudan gelebilir. Bir konudan gelecek diye bir şey yok. Bak bir bakarsın cebir var, bir bakarsın karekök var. Sıkıntı yok. Hepsini biz çözeriz. Öğreniyoruz. Beraber öğreniyoruz. Hep birlikte öğreniyoruz. LGS'ye bomba gibi gireceğiz hocam. LGS'yi şamarlayacağız. Hadi gel çözelim. Yukarıdaki dikdörtgenin alanının dairenin alanına oranı 5 bölü 2'ymiş. Bak şöyle de 5 bölü 2 ya bu oran değil mi hocam? Yani 5K bölü 2K diyebilir miyim ben? Evet diyebilirim. Şu dikdörtgenin ADCB dikdörtgeni 5K ise daire 2K'ymış. Bak 2K'yı buraya yazdım. Boyalı bölgeye kaç K kaldı hocam? 3K değil mi? Tamam burayı öğrendim. Sıkıntı yok. Paraşütle ABCD bölgesine rastgele inecek bir komandonun boyalı bölgeye inme olasılığı. Benim boyalı bölgenin alanı kaç K'ydı hocam? 3K değil mi? Yazdım. İstenilen durum benden ne? İstenen 3K. Şimdi tüm durumum ne hocam? Bak bölü tüm durum ne? Tüm durumda hocam 5K. Bu kadar basit hocam. Zaten basit sorulardayız. 3 bölü 5'i yapıştırdım. Geçtim ben diğer soruma. Tamam. Bu kadar basit. Olasılıktan ne yapıyoruz? Korkmuyoruz hocam, korkmuyoruz. Olasılığı şamarlayacağız. Olasılık diye bir derdimiz bu videodan sonra en azından kolay sorular için kalmayacak. Hadi gel diğer sorumuza, klasik olan gözlüklü gözlüksüz sorumuza geçelim. Her sınıf düzeyinde bu soruya benzer soru türetilir arkadaşlar. Gel okumaya başlayalım. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek gözlüklü ve gözlüksüz... Ya fasafiso geç. Ne diyor? Buna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüksüz ve kız olma olasılığı. Yani istenen ne bizden? Gözlüksüz. Bak G çarpı yaptım ve kız yazdım. Değil mi? İstenilen bu. Gözlüksüz. Bak gözlüksüze geldim burası. Ve kız olma olasılığı ne hocam? 8'miş. Yazdım 8'imi ve benim tüm sınıf mevcudum ne hocam? 14, 8 daha 18, 2 daha 20 hocam 20. Buradan ben ne yapıyorum?
Bunu kaça böleyim hocam? 4'e böleyim. Bölü 4 yaptım. 2 bölü 5'i buldum. Yapıştırdım. Ben diğer soruma geçiyorum hocam. Çok bekleme. Bunlar kolay sorular. Senin havada karada çözeceğin sorular ya. Sıkıntı yok. Bunlar sadece tadımlık. Hadi gel diğer sorumuza geçelim hocam. Figen elindeki oku ABCD karesel bölgeye atacakmış. Ne diyor? Okun boyalı bölgeleri vurma olasılığı 2 bölü 5 olması için kaç bölgenin daha boyalı olması lazım? Bak şimdi bize boyalı ve tümü ne olarak vermiş? 2 bölü 5 olmasını istiyor. Burada kaç tane kalem var toplamda? 5, 10, 15, 20, 25. Yani benim tüm durumum ne hocam? 25. Yazdım. Şimdi benden ne istiyordu? 2 bölü 5 oranını yakalamamı istiyordu. Şimdi ben bunu 5 ile genişletirsem ne olur? 10 bölü 25. Yani benim 10 tane karem boyalı olması lazım hocam. Gel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane eksiğim var hocam? 3 tane. Allah'a emanet. Ben geçtim. Hadi gel diğer sorumuza geçelim hocam. Bu kadar basitti, bak hadi döneyim istersen ya, anlamadıysan. Gel SS'ini al, görselini bak. Anladın değil mi? Sıkıntı yok. Hadi gel diğer sorumuza geçelim hocam. Bir torbada 8 tane yeşil, 9 tane kırmızı ve A tane özdeş top bulunmaktadır. Mavi olan. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı buymuş. Kaç tane mavi top var diyor. Gel bakalım, tüm durumum neydi hocam? Tüm durum torbadaki top sayıları. 8, 9 daha 17, 17 artı A tane benim tüm durumum var. İstenen durum ne hocam? Mavi olma olasılığı istenen. Bu da neydi hocam? A taneydi. Bana ne diyor? 32 bölü 100'müş. %32'ymiş. Yazıyorum 32 bölümü 100'ümü. Hemen ne yapıyorum hocam? Çapraz çarpım. Bak bunu 100A eşittir 32 çarpı 17 artı 32A ediyormuş. Bunu buraya attım. 68A eder. Bak 68, 32 topla 100. Yani burada 32 çarpı 17'yi buldum. Şimdi bunu 2 ile sadeleştirdim. Bunu 2 ile sadeleştirdim. 34A eşittir 16 çarpı 17. 34 ile 17 sadeleşir hocam. 2A eşittir 16. A'mızı buradan ne buluruz? 8 buldum hocam. Yapıştırdım. LGS'de de bu şekilde yapıştıracaksın hocam. Gel, daha da soru kalmamış. O zaman ne yapacağız hocam? Ana ekranımıza sana veda etmek için geçeceğim. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Olasılığın kolay sorularıyla başlangıç yaptım hocam. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama bak şu şapkayı da değiştirmek istiyorum. Tamam mı? Çok şey istiyorum sizden biliyorum ama bu videolar bu şekilde devam ediyor. Ben diğer videomda neye geçeceğim hocam? Orta seviyeli sorulara, yani biraz daha LGS ayarına geçmeye çalışıyoruz. Orta seviyeli sorulara da seni beklerim hocam. Herkesi bekliyorum. Herkesi çok seviyorum. Herkese görüşürüz diyorum hocam.